Böylesine şiddetli bir manganın beni bu kadar etkileyeceğini hiç düşünmemiştim. Hatta tabiri caizse vurdulu kırdılı diye nitelendirdiğim tüm serilere karşı ön yargımı kıran bir seri oldu. Çok derinden etkiledi beni ve sanıyorum ki bu etkisi de uzun süre devam edecek. Çünkü bende bir izi kaldı Berserk'in. Guts karakteri kadar paldır küldür, sert ve bir noktada da naif bir karakter daha önce okumamıştım. Griffith karakteri ise kendi emellerine ulaşmak için herkese çiğneyebilecek, hatta bunun için kocaman bir Şahinler ekibini kurmuş birisi ve herkes Griffith'in emellerine ulaşması için ona yardımcı oluyor ve onu sonuna kadar destekliyor. Kendi hayatları yokmuşçasına. Ve Griffith böyle bir popülariteye de sahipken sadece kendi denge olarak Guts'ı görüyor. Fakat Guts Şahin ekibindekilerden çok farklı bir karakter. Selam, ben Saadet ve hoş geldin. Bu videoda Berserk felsefesini spoilerlı bir şekilde konuşmak istiyorum. Tabii ki de şu ana kadar animesini izlemedim, mangaları okuyarak ilerliyorum şu anda ve ilk 12 ciltten bahsedeceğim size. Eğer hazırsan başlayalım. Bence Berserk'in kalbinde 3 ana tema var. Bunlardan birincisi kader ve özgür irade çatışması. Miura, şekil yani form ve kaos arasındaki dengeyi anlatır. Guts iradesiyle savaşan, zincirlerini kırmaya çalışan bir figürdür. Griffith ise kaderin sunduğu fırsatları kullanarak kendi rüyasını gerçekleştirmek isteyen bir karakter. İkinci olarak insan doğasının karanlığı. Yani canavarlık sadece doğaüstü yaratıklarda değil, bizzat insanın içinde de gizlidir. İşkence, savaş, hırs ve ihanet gibi kavramlardan bahsediyorum. İnsanların kendilerinin de canavara dönüşebileceğini gösteren kavramlardır bunlar. Üçüncü olarak da dostluk, hayranlık ve ihanet. Guts ve Griffith'in ilişkisi sadece bir dostluk değil, aynı zamanda felsefi bir çelişkidir. Çünkü biri özgürlük peşinde koşarken diğeri de mutlak iktidarı aramaktadır. Bu kısımda biraz 12. cilde kadar olan olay örgüsündeki önemli anekdotlardan bahsetmek istiyorum. Mesela Guts'ın çocukluğu bir savaş meydanında ölü bir annenin cesedinden doğar. Kılıçla büyüyen bir çocuk olur. Ve bu durumda elbette yaşadığı olaylarda, travmatik ilişkilerinde ve karakter gelişiminde çok büyük etkendir. Ve Şahinler Birliği'ne katılışı da çok önemli. Griffith'in Guts'ın savaş yeteneğini görmesi ve onu kendi ordusuna alması büyük bir etkendir Guts için. Zaten bütün olay böyle başlıyor. Aynı zamanda aralarındaki dostluk ve hayranlık da burada başlıyor. Yükseliş yılları çok kıymetli. Şahinler savaş meydanlarında destansı zaferler kazanır. Griffith'in politik zekası ve karizmasıyla imparatorluk içinde de yükselirler. Gerçekten muazzam bir karakter yaratımı Griffith. Guts'ın Casca ile bir bağı var ki bu gerçekten çok içeriden gerçekçi geliyor bana. Casca Griffith'e bağlı olsa da zamanla Guts ile duygusal bir bağ kurmaya başlıyor. İlişkileri gelişiyor, dönüşüyor, çeşitleniyor. Guts'ın ayrılışı da bence kritik bir dönüm noktasıdır. Guts kendi rüyasını bulmak için çünkü Şahinlerden ayrılıyor. Bu Griffith için büyük bir kırılma yaratıyor zaten. Ve ondan sonra da 12. cilt keza bütün olay örgüsünün, bütün iplerin, bütün duyguların, bütün şok edici detayların koptuğu, belki de daha çok meydana çıktığı bir cilt oldu 12. cilt. Griffith'in çöküşü de keza buradan kaynaklanıyor aslında. Yani Guts'ın ayrılışını kaldıramıyor. Bir hata sonucu hapse atılıyor. Belki bu 13. ciltte bir netlik kazanır. Yani umarım. Zaten Griffith hapse atıldıktan sonra Şahinler dağılıyor ve kaçak bir hayat sürmeye başlıyor geride kalanlardan. İşte 12. cilt tam olarak bu yıkımların başlangıcını gösteriyor. Ve biraz da karakterlerden de bahsetmek istiyorum aslında. Çünkü karakterlerin her biri kendi içinde bir bütünsellik ve gelişim gösteriyor. Bu da zaten mangayı bu kadar sevmemin ana sebeplerinden bir tanesi oldu. Guts mesela iradesiyle savaşan, kılıcıyla kendi yolunu açmaya çalışan trajik bir kahraman. Yani şu anda kahraman olarak gidiyor ve en azından elbette dışarıdan bakıldığında bir noktada onun ne kadar negatif ve kötücül bir karakter olabildiğini görüyoruz. Ama bu aslında onun kendisini korumak için yarattığı bir kalkan. Griffith karakteri ise gerçekten en makyavelist karakterlerden bir tanesi. Yani başarıya giden yolda yapılan her şey mübahtır diyor adam. Mutlak rüyası peşinde koşuyor. Ve gerçekten de karizmasıyla insanları büyülüyor. Ama aynı zamanda soğukkanlı da bir vizyoner kendisi. Casca var. Arada harcanan bir karakter olduğunu düşünüyorum. Yani karakterler arasında olaylar içinde harcanan ve en yoktan yere, en masum şekilde ve en sadakatli karakterlerden biri olmasına rağmen hiç olan bir karakter olarak görüyorum onu. Çünkü hem bir savaşçı hem de insani duygularıyla Şahinlerin kalbiydi o. Ve gelelim Judo, Pippin, Rickard ve Corks karakterlerine. Bunları beraber incelemek istiyorum çünkü karakter gelişimleri ve detayları ana karakterler kadar değildi. Ve her biri insan doğasının farklı bir yüzünü temsil ediyor. Ve bunu minimal, mikro bir biçimde okuyucuya sunmuş mangaka. Ve benim hikaye içinde etkilendiğim en kötücül ama
Miura'nın bir noktada da yüce karakterlerden birisi olan Nosferatu Zat karakteri var. Doğaüstü dünyanın habercisi. İnsanüstü gücüyle daha büyük bir kaderin ipuçlarını arada gelip veren bir karakter. Yani aslında Kentaro Miura büyük bir mirası arkasında bırakarak okuyucularına emanet etmiş diyebiliriz. Miura 1996 doğumlu, küçük yaşta manga çizmeye başlayan bir dahiymiş. Berserk 1989'da Young Animal dergisinde yayınlanmaya başlamış. Miura titiz, detayları, gotik atmosferi ve psikolojik derinliğiyle tanınıyor burada. 2021'de beklenmedik bir şekilde vefat ediyor. Zaten bu durum manga dünyasında da büyük bir şok yaratmış. En yakın dostu olan Koji Mori, Miura'nın kendisine tüm hikayeyi anlattığını belirtiyor. Bu nedenle de Miura'nın ekibi Studio Gaga, Berserk'i onun vizyonuna sadık kalarak devam ettiriyor. Bana göre Berserk'in önemli olmasının birkaç temel sebebi var. Çünkü Berserk sadece bir manga değil aslında. Yani Ortaçağ Avrupa'sından ilham alınan bir dünya kurulmuş serilere baktığımızda. Nietzsche'nin güç ve irade felsefesine bir sürü göndermeler taşıyor. Hem psikolojik hem de varoluşsal sorgulamalarıyla bir modern trajedidir. Ve seri sürekli şunu söylüyor: özgürlük uğruna mücadele ederken dostluklar yıkılabilir. Kaderle savaşmaya çalışırken en yakınlarımızı bile kaybedebiliriz. Sürekli bunun vurgusu vardı. Mangaların Studio Gaga tarafından devam ettirilmesi ise çoğu hayranlar tarafından ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar. Miura'dan da daha iyi olamaz ama en azından vizyonunu sürdürüyorlar gibi yorumlarda bulunmuşlar. Tabii şu anda güncelde 12. cildi basıldı. Devam ciltleri basıldıkça da alıp okuyacağım ve belki de aylık okumalarda ısrarla bahsedeceğim bir manga serisi olacaktır. Elbette yetişkin içerikli bir manga olduğu için bu videoyu da bir noktada çekinerek attığımı belirtmek isterim. Olay örgüleri, karakter gelişimlerini mükemmel, hatta muazzam bir noktada destekler nitelikteydi. Özellikle Golden Age'in ardından gelen o ayrılık, özgürlüğün bedelini, düşüş ise kaderle uzlaşmanın vahametiyle birleşiyordu. Her bir cilt beni bambaşka bir noktada etkiledi. Keza çoğu Berserk okuyucusu da aynı şeyleri söylüyordu zaten. Şu ana kadar Berserk'i okuyup beğenmemiş birisiyle tanışmadım. Siz de yorumlarınızı, düşüncelerinizi benimle yorumlarda paylaşabilirsiniz. Siz bu seriyi okudunuz mu mesela? Nasıl buldunuz? Beğendiniz mi? Beğenmediğiniz detaylar neydi? Eğer Japoncasını okuduysanız spoilersız bir şekilde Studio Gaga seriyi nasıl devam ettirmiş ipuçları bırakabilirseniz sevinirim. Şunu da belirtmek istiyorum. Ayn Rand okumaktan aşırı keyif alan birisiyimdir. Ve burada Griffith karakterinin bireycilik, güç ve idealizmi daha Aristotelesçi bir noktadan yaptığı gibi aynı zamanda Ayn Rand benzeri yansılar da içerdiğini düşünüyorum. Eğer Ayn Rand okuduysanız Griffith karakterinde sizce de Ayn Rand iz düşümleri yok muydu? Bunu da belirtin lütfen. Şöyle bir şansım oldu ki koleksiyonumda Berserk'in ilk cildi çevirmeninden imzalı olarak yer alıyor. Aynı zamanda biz Peren'le çok keyifli bir canlı yayın yaptık. Eğer izlemediyseniz, katılmadıysanız buradan izleyebilirsiniz. Kendisi çok mütevazi bir şekilde tüm sorularımızı yanıt ve çevirmenlik mesleğiyle ilgili de bir sürü detaydan bahsetti. Buradan da Peren'e bize vakit ayırdığı için tekrardan teşekkür etmek istiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Ve sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum. Lütfen yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakma cesaretini hiç kaybetmeyin.